Yeryüzünün gelmiş geçmiş en zeki insanı konusu tartışmaya açıktır. Çoğu zaman bu soruya verilen cevap Albert Einstein olur. Şüphesiz bilime yaptığı katkılar tartışılmaz. Ancak bu sorunun yanıtı oldukça spesifiktir. Eğer konu resim sanatı olursa en zeki insan olarak Leonardo da Vinci ya da Vincent van Gogh gösterilebilir. Mimarlık açısından bakıldığında ise farklı bir isim öne çıkabilir. Hatta zihin yapımıza ve o anki ilgi alanlarımıza göre en zeki insan seçimi sürekli değişebilir. Örneğin fizikle ilgilendiğimiz bir dönemde Albert Einstein'ı, edebiyatla ilgilendiğimiz bir zamanda ise Dostoyevski'yi en zeki kişi olarak görebiliriz. Ancak Dostoyevski'nin yalnızca edebiyat değil, diğer bilimlere de olağanüstü katkılar sunduğu unutulmamalıdır. Fyodor Mihailovich Dostoyevski, Rus edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilir. Hatta birçok ünlü edebiyatçıya göre dünyanın en iyi yazarıdır. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi romanları nelerdir sorusuna pek çok edebiyatçı, Suç ve Ceza ve Karamazov kardeşler yanıtını vermiştir. Bu şaşırtıcı bir durum değildir. Elbette koşullar, ilgi alanlarımız ve ne aradığımız bu tercihi etkileyebilir. Ancak genel olarak bakıldığında gerçekten olağanüstü bir iz bırakan bu iki eser, pek çok düşünür için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Nietzsche ve Freud gibi büyük düşünürler, Dostoyevski'nin eserlerinden ilham almıştır. Nietzsche, Peter Gast'a yazdığı bir mektupta şunları söyler: "Kendisinden bir şeyler öğrendiğim tek psikolog Dostoyevski'dir." Bu söz, Nietzsche'nin Dostoyevski'ye duyduğu hayranlığın ne kadar büyük olduğunu gösterir. Üstelik bu, sıradan bir övgü değildir. Dünyada büyük iz bırakan bir filozofun, yine dünyada iz bırakan bir yazara böylesine büyük bir övgüyle yaklaşması, bir okuyucu olarak beni derinden etkiliyor. Bu, tarihe damga vurmuş bir insanın bir başka büyük isme hayranlık duyarak sunduğu eşsiz bir övgüdür. Dahası Dostoyevski hakkında birçok ünlü filozof, yazar ve düşünür farklı yorumlar yapmıştır. Onun derin psikolojik analizleri, insan doğasına dair keskin gözlemleri ve felsefi sorgulamaları birçok entelektüeli etkilemiştir. İşte bazı önemli isimlerin Dostoyevski hakkındaki görüşleri. Jean-Paul Sartre, Dostoyevski'nin eserlerinde özgürlüğün ağırlığını ve insanın kendi varoluşunu sorgulamasını net bir şekilde görürüz. Varoluşçuluğun önemli figürlerinden Sartre, Dostoyevski'nin karakterlerinin özgürlük ve sorumluluk arasındaki çatışmasını modern felsefe için önemli bir temel olarak görür. Sigmund Freud, Dostoyevski sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir psikanalisttir. Freud, Dostoyevski'nin özellikle suç, vicdan azabı ve insan psikolojisi üzerine yaptığı analizlerin psikanaliz alanı için çok değerli olduğunu düşünüyordu. Karamazov kardeşler eserini psikolojik bir başyapıt olarak değerlendirmiştir. Albert Camus, Dostoyevski'nin eserleri absürt felsefenin temel taşlarıdır. Camus, Veba ve yabancı eserlerinde işlediği insanın anlam arayışı konusunun Dostoyevski'den ilham aldığını belirtmiştir. Lev Tolstoy, Dostoyevski'nin karakterleri gerçek hayattan daha gerçektir. Tolstoy, Dostoyevski'nin romanlarının insan ruhunun derinliklerini keşfetme konusunda eşsiz olduğunu düşünmüştür. Franz Kafka, Dostoyevski'nin eserleri olmasaydı benim yazılarım eksik olurdu. Kafka, özellikle Dava ve Şato eserlerinde Dostoyevski'nin etkisini hissettirdi. Virginia Woolf, Dostoyevski'nin romanları insan zihninin en karmaşık derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlıyor. Woolf, onun karakterlerinin içsel monologlarını çok etkileyici bulmuş ve modern edebiyatın gelişiminde büyük rol oynadığını düşünmüştür. Ernest Hemingway, Dostoyevski'nin yazımı duygusal bir volkan gibi. Hemingway, Dostoyevski'nin eserlerindeki duygu yoğunluğunu ve dramatik anlatımını takdir etmiştir. Dostoyevski hem felsefi hem de edebi açıdan derin bir etki bırakmıştır. İnsan doğasının en karanlık ve en gerçek yanlarını inceleyerek hem filozoflara hem de yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Dostoyevski, yalnızca edebiyat dünyasını değil, birçok bilim dalını da derinden etkilemiştir. Onun eserlerindeki psikolojik derinlik, toplumsal analizler ve insan doğasına dair keskin gözlemler, farklı disiplinlerde önemli yankılar uyandırmıştır. İşte Dostoyevski'nin etkilediği bilim dalları, 1. Psikoloji ve psikanaliz. Dostoyevski'nin insan psikolojisini detaylı bir şekilde ele alması, psikoloji biliminin gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Sigmund Freud, Dostoyevski'yi psikanaliz alanında kendisinden önce gelen en büyük yazar olarak tanımlamış ve özellikle Karamazov kardeşlerdeki baba-oğul çatışmalarını
Ödipus kompleksi ile ilişkilendirmiştir. Carl Jung, Dostoyevski'nin eserlerinde kolektif bilinç dışı kavramına dair izler gördüğünü belirtmiştir. Viktor Frankl, logoterapi kavramını geliştirirken, Dostoyevski'nin insanın acı çekme ve anlam arayışı üzerine yaptığı felsefi sorgulamalardan ilham almıştır. İkinci felsefe ve varoluşçuluk Dostoyevski'nin karakterleri, sık sık özgür irade, etik ve Tanrı'nın varlığı gibi derin felsefi meseleleri sorgular. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus, varoluşçuluk felsefesinin temel taşlarını atarken, Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar ve Suç ve Ceza eserlerinden ilham almışlardır. Friedrich Nietzsche, Dostoyevski'yi insan ruhunun en büyük psikologlarından biri olarak tanımlamış ve onun nihilizm kavramına dair analizlerinden etkilenmiştir. Üçüncü sosyoloji ve siyaset bilimi Dostoyevski'nin Rus toplumu ve insan doğası üzerine yaptığı analizler, sosyoloji ve siyaset bilimi alanında da önemli tartışmalara yol açmıştır. Karl Marx'a karşıt olarak bireyin iç dünyasını ve ahlaki sorumluluğunu merkeze alan bir bakış açısı geliştirmiştir. George Orwell, 1984 ve Hayvan Çiftliği eserlerinde Dostoyevski'nin otoriter yönetim ve bireyin özgürlüğü konusundaki eleştirilerinden esinlenmiştir. Dördüncü Kriminoloji ve Hukuk Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eseri, suç psikolojisi üzerine yapılan çalışmalarda bir referans noktası olmuştur. Cesare Lombroso, Dostoyevski'nin suç ve vicdan ilişkisini ele alış biçimini kriminoloji teorileriyle ilişkilendirmiştir. Modern hukuk sistemlerinde suçlunun psikolojik durumu, Dostoyevski'nin romanlarındaki karakter analizleriyle paralellik göstermektedir. 5. Nöroloji ve Tıp Dostoyevski epilepsi hastasıydı ve eserlerinde bu hastalığı detaylı bir şekilde işledi. Nörologlar onun eserlerinde epileptik nöbetlerin belirtilerini ve hastaların yaşadığı bilinç değişimlerini inceledi. Fyodor Sharapov ve Oliver Sacks gibi doktorlar Dostoyevski'nin epilepsi deneyimlerini bilimsel olarak ele aldı. Dostoyevski'nin edebi dehası, psikoloji, felsefe, sosyoloji, hukuk, nöroloji ve sanat gibi birçok bilim dalını derinden etkilemiştir. Onun eserleri, bilim insanları ve düşünürler için bir insan ruhu laboratuvarı niteliğindedir. Düşünebiliyor musunuz, roman yazarak çok sayıda bilim dalını etkiliyorsunuz? Ben tıp bilimine etkisine hayran kaldım. Dostoyevski'nin eserleri neden bu kadar güçlü? Gerçekçi ve derin karakter analizleri, Sibirya sürgünü ve kişisel deneyimleri sayesinde suçluların ruh halini ve insan doğasının karanlık yönlerini inanılmaz bir şekilde yansıttı. Toplumsal eleştiriler. Yoksulluk, adaletsizlik ve ahlaki çöküşü sadece bireysel değil, toplumsal bir olgu olarak ele aldı. Psikolojik derinlik, insanların iç çatışmalarını ve bilinçaltlarını açığa çıkararak psikoloji bilimine öncülük etti. Dostoyevski'yi sadece bir romancı olarak değil, bir filozof, bir psikolog ve bir toplumsal gözlemci olarak görmek gerekir. İşte Dostoyevski'yi dünyada iz bırakan biri yapan şey sadece roman yazması değildir. Onu olağanüstü kılan, romanlarını bilimsel ölçütler kullanarak veya bilime katkı sağlayacak nitelikte analizler yaparak kaleme almasıdır. Bu olağanüstü adam neredeyse 1-2 yüzyıldır dünyayı etkilemeye devam ediyor. Hala üzüyor, sevindiriyor, düşündürüyor ve algımızı geliştiriyor. 200 yıla yakın bir süredir bilime yön veriyor. Edward Hallett Carr'ın birçok dile çevrilen Dostoyevski adlı kitabında geçen ve tüylerimi diken diken eden şu alıntıyla bitirmek istiyorum. Dostoyevski, insanları uçurumun kenarına sürükleyen ve baş aşağı düşmelerini önlemek için de yarı çürümüş eski tahtadan yapılma, sallanıp duran bir parmaklığa güvenen bir yazardır.